Mutsuzluk, sevenlerin birbirine kavuşamamasında değil, birbirlerini anlayamamasında yatar. Her şey geri döner ama dönüşmüş olarak. Dar bir kafa hiçbir şeyi kavrayamaz. Sabit fikirler ayağa girmiş krampa benzer. En iyi ilaç üzerinde tepinmektir. Kişi ne kadar üst bir mertebeye çıkarsa, her şey için ödeyeceği bedel de o denli büyür. Hiç kimse kesin bir şey yapmakla tatmin olmuyor. Herkes yeni bir kıta keşfetmenin yanılsamasıyla pohpohlanmak istiyor. Bir insan ne kadar çok acı çekerse, inanıyorum ki o kadar fazla mizah duygusuna sahip olur. Hayat bir yoldur. O yüzden yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşe çıkabildiğim sürece hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden bile. Çünkü yürüyebildiğim sürece her şeyden yürüyerek uzaklaşabiliyorum. Yürüyüşe çıkamadığım zaman her şeyden korkuyorum. Özellikle de hayattan. Çünkü yürüyemediğim zaman benim için hiçbir şey iyi gitmiyor. Güneşin altında yeni olan hiçbir şey yoktur. Bu kadim bir sözdür. Ama daima yeni kalmıştır. Mücadele yoksa aşk sona ermiş demektir. Hesap kitap sadece sonlu bir ilişkinin olduğu yerde hasıl olabilir. Ben bir özgürlük tutkunuyum ve bana özgürce gelmeyen bir şeyle uğraşmam bile. Nefret dedikleri şey başarısızlığa uğramış bir sevgidir. Bir kadının bir erkek için yapabileceği en yüce şey, erkeğin karşısına doğru zamanda çıkmasıdır. İnsan asla evlilik ilişkisine girmemelidir. Evlenirsen pişman olursun. Evlenmezsen yine pişman olursun. Evlen ya da evlenme, pişman olursun. İster evlen ister evlenme, pişman olursun. Çapkın biri olarak görünen erkek güvensizlik uyandırır ve dirençle karşılaşır. Ben tüm bunların dışındayım. Bana karşı tetikte durulmuyor. Tam tersine, bana daha çok genç kızı kollayıp koruyan güvenilir biri gibi bakılıyor. Eylem yerine gevezelik, boş laflar ve saçmalık. İşte insanların istediği ve ilginç bulduğu şeyler bunlar. Geçmişteki bir talihsizlikle ilgili kaygı taşıyorsam, bu üzerine kaygılanılan şeyin geçmişte olduğunu değil, gelecekte yineleneceğini düşünmemden kaynaklanır. Aşk tanrısı kördür ve zeki biri onu aldatabilir. İşin hilesi ise şuradadır. İzlenimlere elden geldiğince açık olmak, sizin bıraktığınız ve her kızın sizde bıraktığı izlenimi bilmektir. Bu şekilde aynı anda bir sürü kıza aşık olabilirsiniz. Çünkü her ayrı kıza farklı biçimde aşıksınızdır. Yalnızca birisini sevmek çok azdır. Hepsini birden sevmek yüzeysel olmaktır. Kendini tanımak ve olabildiğince çok kişiyi sevmek, ruhunun tüm aşk güçlerini kendi içinde saklaması ve bilinç bunların hepsini kucaklarken her birinin kendi ayrı besinini alması. İşte zevk budur. Yaşamak budur. Benim için önemli olan uğrunda yaşayıp uğrunda ölmek istediğim fikri bulmaktır.